Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Allah daha iyi etsin. Arkadaşlar bomba gibi bir telefon başlıkta gördünüz. 100 liraya sanal bit pazarı uygulaması dediğimiz bu uygulamadan alınmış bir iPhone 6 var. Bugün Semih'le bunu tamir edeceğiz. Hayır Semih, kafan kameraya girmiyor bu kez. Öyle. Şu an giriyor. Tamam. Are you listening? Cihazımız bu. Böyle poşetin içinde geldi. Ben de daha doğrusu paket gelince şimdi hüsrana uğramayalım diye ben paketi açtım. Aynen. Baktım içinden hıyar mıyar çıkar. Çıkabilir. Yani Şimdi arkadaşlar yeni gelenler var. Sanal bit pazarı ne diyor bu çocuklar? Ne yapıyor bunlar? Diyorsunuz siz şimdi kafanızda. Videoda detaylı bir şekilde her şeyi anlatacağız. Semih telefonun tamir edilme şeklini anlatacak. Nasıl tamir edebilirsiniz? Parçaları nereden tedarik edebilirsiniz? Ben tamir bilmiyorum. Kime tamir yaptırabilirim? Gibi sorulara da bu videoda cevap bulacaksınız. Bu telefonu satın alabileceğiniz linkleri de anlatacağız size. şimdi bu tamir olacak mı onu da bilmiyorum. Muamma var burada. iCloud'ları verilmiş bir iPhone 6 bu. Fakat telefonunda bir hayat belirtisi yok. Bizim umduğumuz birkaç nokta var. Şimdi bu telefonda görünen değişmesi gerekenleri ben hemen özetliyorum. Ekran 1, üst kamera 2, alta inen Home Flex'i 3. Görünen bunlar. Kasa değişmeyebilir. Yamuklukları düzeltebiliriz. Burada şöyle bir durum var. Bu plakalar olmamış olsaydı bu üst taraf zarar görmezdi. Çünkü Aynen. bu plakadan kurtulamadığı için Flexleri koparmış. flexleri koparmış. Ben sadece dipnot olarak yani şu plaka olmamış olsaydı burası kopmazdı. Aynen. Şimdi şöyle bir durum var burada. Ben ilk önce aslında elektrikten bir keselim. Bu arada cihazı hiç şarja falan takmadım. Sadece baktım ilandaki gibi mi cihaz? Evet, ilandaki gibi olduğunu görünce zaten uygun bir rakama aldığımız için başka hiçbir şeyine bakmadım. Bataryada değişse iyi olur. Üst tarafı şişmiş. Sanırım bize satan arkadaş yaptırmak istemiş ama öyle bir rakamlar istemişler ki. Arkadaşlar biz şimdi videolarda tamir yapıyoruz. Size bunların fiyatlarından bahsediyoruz. Hatta abonelerimize özel tamirler yapıyoruz. Hatta bunun açıklama bölümüne bunun bizim iletişim formunun linkini bırakıyorum. Fakat bazı şehirlerde de bazı ilçelerde, büyük şehirlerde fiyatlar çok manyak çıkabiliyor. Bunun sebebini biz de bilmiyoruz. Belki oradaki iş yeri kiraları ya da işçilik ücretlerinden dolayı olabilir. Ama biz burada ortalama bir fiyat vererek size yardımcı olmak istiyoruz. Parçaların da A kalitelerini her zaman ben açıklama bölümüne linke bırakıyorum. Bize tamir göndermek isterseniz de yine açıklama bölümüne bunun linkini de bırakıyorum. Bu telefonları biz nasıl satılabileceğiz konusuna gelecek olursak da bunu da videonun içinde Semih'le birlikte paylaşıyoruz zaten. Benim ilk yapmak istediğim burada bir ekran takıp denemek. Çalışmadı. Bir de bir batarya takıp deneyelim. Belki şarjı olmayabilir. Bizim meşhur bataryamız. Fuji Power bizim iPhone grubunda özellikle çok tavsiye ettiğimiz bir batarya. Çok memnunuz. Hatta Android telefonlar içinde olanları geldi şimdi. Yeni bataryamızı taktım abi. Bir deneyelim startlayacak mı? Evet. Demek bataryada bir problem var. Şu Batarya kafadan birinci arızamız arkadaşlar. Batarya değişiyor. Önemli olan ama elma açıldı. Şimdi elma geldiyse %90 olur gibime geliyor. Biz uygulamada aldığımız cihazlarda genelde problem yaşamıyoruz. Ama bu demek değildir ki problemsiz satıcılar ya da cihazlar satılmıyor değil orada. Ya da satıcıların var olduğu. Var, o yüzden var. dikkat edin. Bana bir kere denk geldi bizim. Uygulamaların linkini direkt olarak burada açıklamıyorum. Bunu Instagram'da hikayede indirimli linkler geldikçe paylaşıyorum. Bugün gelirse bugün paylaşırız. 2 hafta sonra gelirse 2 hafta sonra paylaşırız. Tamir 0 Instagram'ı takip ederseniz siz de oradan Bu arada geldi. görebilirsiniz. Şifremizi de almıştık. Doğru mu? Açıldı. Tamam, şu an sorunsuz çalışıyor. Şimdi bunu şöyle yapalım abi. Bu üstündeki ekranla test etmeyelim. Ya daha doğrusu ekranla test edeceğiz ama ilk önce cihazı bir bütün haline getirelim. Ondan sonra testimizi yapalım. İlk önce bir bataryamızı sökelim. Batarya zaten kolay çıkacak. Neden? Çünkü batarya daha önceden değişmiş. Delta marka bir batarya. Bantları bunların genelde çekseniz de gelmez. Gelmedi, gördünüz. Batarya çok kötü durumda. Şimdi kasada biraz düzeltme yapmak istiyorum. Belli oluyor mu? Şuradaki yamukluk abi. Evet. Görünüyor. Şimdi onun için ilk önce Yaklaştırayım mı biraz? şu kasanın orayı bir düzelteceğim. Onun için şöyle bir bez koydum. Bez yardımıyla, pensemle biraz düzeldi. Burada göremediğiniz için ben de zor görüyorum. Neden araya bez koyduğumu açıklayayım arkadaşlar. Bunların ucu metal olduğu için oraya zarar verebilirim. Zarar vermek istemiyorum. Yani kozmetiğini bozmak istemiyorum kasanın. Kasada sadece biraz yamukluk var. Bir de şurada bir yamukluk var. Onu da hemen düzeltiyorum. Kasada değişebilirdi tabi ama biz bakın bir yamukluk kalmadı. Biliyorsunuz bazı cihazları tamir sat yapıyoruz ve maliyetini minimum tutmaya çalışıyoruz ki tamir sat cihazlarımızı maliyetini satıyoruz. Bu yüzden de kasayı değiştirip ekstra maliyet eklemek istemedik. Bakarsanız bir gün bunu siz değerli abonelerimizden bir tanesine atıyorum 200 liraya mal oldu. 200 liraya satarız. Bunu da Instagram'da
duyuruyoruz. Kasamızı hallettik. Şimdi yalnız burada şöyle bir şey var. Onu unutmadan hemen yapalım. Saatte fonla uyumlu. O denk geldi. Şu alt vidalarımız burada kalmış. Bu nasıl bir parçalandıysa artık arabadan mı düştü ya da bilerek yere mi fırlattılar? Tamam. Şu parçaları da çıkardık. Şimdi biraz yamuk ama kasa olsun. Sorun değil. Burada değiştirmemiz gereken birçok malzeme var. İç kulaklığımız yok. Ön kameramız yok. Home filmine inen ara fleximiz yok. Bunların hepsini tedarik etmek gerekiyor. Ama ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi home filmimi aldım. Burada bende şöyle bir ekran var. Bu ekranın özelliği ne? Onu söyleyeyim. Normal bir ekran bu aslında ama ben ne yaptım? Ara soğutucu demiri, ara on flexini, iç kulaklığı, ön kamerayı daha önceden bu şekilde hazır elimizde bizim var. Mesela aynen bundaki ara soğutucu demiri de başka ekrana aktararak hazır tutuyorum. Hani iş hızlı olsun açısından. Çünkü bazen günde fazla değiştirmek gerekebiliyor. Ya daha değiştirmesek de ben elimde hazır tutuyorum. Şimdi şu on filmin üstündeki pislikleri temizlemem gerekiyor. Cam kalıntıları var. Bu arada home filmi sanırım orijinal. İnşallah orijinaldir. Parmak izimizi de okur. Şimdi hemen home filmimizi de takalım. Daha doğrusu home tuşumuzu, home filmi değil. Bazı firmalar böyle hazır ekranda satabiliyor. Üstünde home filmi bile var. Bakalım. Her şeyimiz çalışacak mı merak ediyorum. 100 liraya uygun bir telefon bence. Çalışmasaydı bile burada olarak bir yerlere değerlendirilebilirdi belki. Biraz şarjı az. Şarja takalım. Hem şarjda da olduğunu görmüş olalım. Sonra ekranı yerine oturtalım. Ne yapmamız gerektiğine karar veririz. Bence bunu tamir et sat yapalım. Önümüzdeki Olur. zamanlarda yine hikayeden bildiririz. Tamam. Ya da yarışmayla hediye ederiz. Bilmiyorum. İkisinden birisi olur. Evet. Parmak izi de okur inşallah. Çok heyecanlandım şu an. Evet. Evet, parmak izi de çalışıyor. Tamam. Pilimize bakalım yüzde kaçmış. Pil sağlığı %100. Fuji Power pil %100 çıktı arkadaşlar. Orijinalinden daha yüksek miliampere sahip. Bundan dolayı da daha uzun ömürlü oluyor. Gün içindeki şarjınız bitmek bilmiyor. Evet. O yüzden Fuji Power'ı kesinlikle öneriyoruz. Bulamayanlar için açıklama bölümünde Fuji Power bataryanın da linkini bırakıyorum. Ön kamera da çalışıyor. Son dokunuşları yapalım. Aslında ben gücü kesmeden devam ederdim ama bazı arkadaşlar gücü kesmeden tamirci mi olunur diyor. Gücüne mi gidiyormuş? Sanırım yapamadıkları için olabilir. Mümkünatı var. Bu arada ekran çok soran arkadaşlarımız var. Kullandığımız ekranlar yan sanayi A kalite ekran. iPhone grubunda özellikle kaliteler çok farklılaşabiliyor. Bunun A'sı var, B'si var, C'si var arkadaşlar. Da bunu çoğu satıcı bilmiyor ya da söylemiyor. Ama ucuz etin yahnisi diye bir tabir var arkadaşlar. Böyle düşünün. A+ bir ekran taktığınız zaman ekran görüntüsü kesinlikle mükemmel olmak zorundadır. Tabii bir orijinal kadar iyi olmasa da bir tık sönük olabilir, göz ardı edilebilir. Ama BC'ler hem dokunma hassasiyeti çok kötü olur hem ekran parlaklığı çok kötü olur ve bazen takarken bile ekran bozuk çıkabilir, bozulabilir. Ama A+ ekranlarda böyle bir problem yaşamazsınız. Bunun da tedarik edemeyen arkadaşlarımız varsa açıklama bölümünde linkini bulabilirler. Şimdi şöyle yapalım. Alt iki vidamızı da takalım. Tamiri sonlandıralım. Bir tamir daha bitiyor Semih. Ömrümüzden bir tamir daha geçti. Sağlık olsun. Ama cihaz iyi oldu. Yani kasa kötü değil bence o kadar. Çok problem yaşarsan Yok bir kasada cover takarsın çizik ama yok ki. çizik yok kasada. Sadece- Sadece bir yamuk vardı. Onda bak yok. Düzelttim. O da görünmüyor. Burada da yok. Yani ufacık bir yamuk için kasayı değiştirmeye gerek yok. Siz de evinizdeki telefonlarda böyle problemler varsa ufak tefek tamir etme yöntemine gidin. Hemen malzeme değiştirme yöntemine gitmeyin. Ha bir ekran kırıldı mı mecbur değiştireceksiniz ama kasada ufak tefek çizik yamuklar bunlar göz ardı edilebilir şeyler. Boşuna masraf etmeyin. Neticede tamir bir nedir? Tasarruftur. Yani tasarrufta az harcamayla olur arkadaşlar. Yani bakalım sesine. Mükemmel 10 numara 5 yıldız. Yani sorun yok. Bence de yok. Yan tuşta çalışıyor. Gayet güzel. Böyle çok az bir eğiklik var şurada. İstersen kasada Yani değiştirilebilir. çok da fifi yani önemli değil o kadar da o. Olayımız budur arkadaşlar. Pratik bir tamir oldu benim için. Bir tamirin daha sonuna geldik. Yani şimdi uygulamada nasıl bu tarz cihazları yakalayacaklarını bizi takip etsinler anlatıyoruz. Bunlar önemli detaylar. Şeyden takip edin. Facebook'ta. Facebook'tan da olabilir. Facebook'ta var da fazla aktif değiliz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bir şey söylemeyi unuttum ama videonun sonunda olduğu için söylemeyeceğim. Hoşça kalın. Kanala abone olun.